Sevgi, aşk tüm insan yaşamında yaygın bir olgudur ve birçok biçimde ortaya çıkar. Hepimiz bu duyguyu insanlara, hayvanlara, nesnelere, fikirlere ve daha fazlasına karşı hissederiz. Aşk felsefesi ise aşkın doğasını açıklamaya ve rasyonelleştirmeye çalışır. Bu videomuzda sizlere tanıtacağımız Mantinealı Diotima ise Sokrates'e Eros'un sevgi, aşk, kimi zaman ise dostluk gizemlerini öğretmeyi vaat eden bir öğretmendir. Düşünce tarihi genellikle antik Yunan geleneğinden başlatılarak günümüze getirilir. Bu süreç erkek filozofların hüküm sürdüğü bir zeminde yükselirken kadın filozofların adları nadiren gündeme gelir. Bu bağlamda felsefenin kurucularından kabul edilen Platon'un diyaloglarından birinde ana karakter olarak bir kadına yer vermesi kimileri için şaşırtıcı gelecektir. Aşkın ve güzelliğin doğası üzerine Mantinealı Diotima ile yaptığı tartışmalar Platon'un ünlü eserlerinden biri olan Sempozyum'da yer alır. Sempozyum isimli kitap konuyla ilgili ilk çalışmalardan biri olması ve derinliği nedeniyle aşk felsefesinin temelidir. Diyalog antik Yunanistan'da erkeklerin içki içmek, sohbet etmek, dans etmek, müzik dinlemek için bir araya geldiği bir tür toplantı olan bir sempozyumu konu alır. Sokrates ve dönemin ünlü isimleri ünlü Yunan trajedya yazarı Agathon'un evinde toplanmışlardır. Sohbet esnasında konu sevgiye gelir. Katılımcılar Platon'un aşk felsefesindeki merkezi kavram olan aşk merdivenine katkıda bulunan bir dizi konuşmada aşk konusunu tartışır. Sokrates için bu aşk hikayeleri bize gerçek aşk hayatında fikir vermezler. Bu nedenle Sokrates, Mantinealı Diotima'nın kendisine aşk merdiveni olarak da bilinen aşk sanatı hakkında öğrettiklerini anlatmaya başlar. Mantinealı Diotima, Sokrates'e Eros'un sevgi, aşk, kimi zaman ise dostluk gizemlerini öğretmeyi vaat eden bir öğretmendir. Fakat öğretisinden önce en çok tartışılan nokta onun bir kadın olmasıdır. Çünkü diyaloğun yazıldığı dönemde hakim olan erkek egemen kültürde var olan bir kadındır. Üstelik de 7 bilgeden biri sayılan Sokrates'e bir şeyler öğreteceğini iddia etmektedir. Mantinealı Diotima'nın Arkadya'da bir rahibe olduğu varsayılmaktadır. Platon'un Şölen adlı diyaloğunda geçmektedir. Kendisinin gerçek mi yoksa kurgusal mı olduğu tartışılmaktadır. Genel kanı olarak Arkadya'da bir rahibe olduğu biçimindedir. Diyaloglarda kendisine konuşmacı olarak yer almaz. Bunun yerine Sokrates onunla yaptığı konuşmaları dile getirir. Diotima adlı bir Yunan filozofunun Atina'yı ziyaret ettiği, Sokrates ile buluştuğu ve ona felsefe öğrettiğine dair kesin bir kanıt yoktur. Bununla birlikte Platon'un diyaloglarındaki karakterlerin çoğunun gerçek insanlar olduğunu biliyoruz. Bu da Diotima'nın varlığını daha olası kılar. Diotima'nın aşk merdivenini anlamak için Platon'un formlar teorisini anlamak gerekir. Formlar teorisi kendisinin yazıları boyunca devam eden temel bir doktrindir. Platon gerçekliğin iki alemi olduğuna inanmaktadır. Bunlardan ilki duyularımızla algıladığımız fiziksel dünyadır. Diğer ise formlar adını verdiği varlıklarla dolu bir alemdir. Formlar her şeyin fiziksel olmayan, değişmez, ebedi özleridir ve fiziksel dünyamızın nesneleri formlarının kusurlu taklitleridir. Bu fikri pek çok diyalogda ama en önemlisi mağara alegorisinde örneklendirir. Aşk merdiveninde fiziksel dünyadaki güzellik nesnesinden güzellik formuna yükselişi göreceğiz. Önemli olan merdiveni tırmanırken kadın erkek, iyi kötü, güzel çirkin, bilge cahil gibi şeklindeki karşıtlıklara vurgu yapmak değildir. Bundan ziyade önemli olan her bir adımda niye ilerlediğimizi ve neyi geride bıraktığımızı sorgulamaktır. Platon'un aşk merdiveni veya Platon'un Eros merdiveni olarak da bilinen Diotima'nın aşk merdiveni farklı aşk türlerinin felsefesidir. 6 çeşit aşk vardır ve her tür bir merdivenin basamağına konur. Merdiven başlangıçta saf fiziksel çekimden nihayet ilahi aşka bir yükseliş olarak sevginin yolunu temsil eder. Merdivende bir sonraki basamağa çıkmak için önceki basamağın öğretilerini iyi anlamak gerekir. Birinci basamak tek bir bedenin sevgisidir. Bu aşk belirli bir bedene duyulur. Fiziksel özelliklere duyulan bir arzudur. İkincisi tüm güzel bedenlerin sevgisidir. Kişi tüm bedendeki güzelliği görür ve farklılıkları sevmeyi öğrenir. Üçüncüsü nefs sevgisidir. Bu fiziksel özelliklerin bir kenara bırakıldığı, manevi ve ahlaki güzelliğin sevgiyi tetiklediği aşamadır.
Bu adımdaki kişi güzel beyinlere aşık olacaktır. Dördüncüsü kanunlara ve kurumlara duyulan aşktır. Ardından beşincisi genel olarak bilgiye duyulan aşktır. Altıncısı ise aşkın kendisine duyulan aşktır. Kişi güzelliği kendi biçiminde görür ve aşkın güzelliğini olduğu gibi sever. Her özel güzel şey formuna bağlantısı nedeniyle güzeldir. Sevgi dünyasına ulaşmanın doğru yolu budur. Bu dünyanın güzelliklerinden başlayacaksın. Hiç durmadan basamak basamak yüce güzelliğe yükseleceksin. Bir güzel bedenden ikisine, ikisinden bütün güzel bedenlere, sonra güzel bedenlerden güzel işlere, güzel işlerden güzel bilgilere, güzel bilgilerden de sonunda bir tek bilgiye varacaksın. Bu bilgi de o tek başına var olan salt güzelliğe varmaktan, asıl güzelin özünü tanımaktan başka bir şey değildir. İnsanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği o an yok mu? Sevgili Sokrates, işte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer. Felsefe tarihinde böylesine önemli bir zamanda böylesine güçlü bir kadının potansiyel olarak mevcut olması her yerdeki kadın filozoflara bir çağrı niteliğindedir. Kurgusal olsun ya da olmasın, Antik Yunan'dan çok da farklı olmayan bir biçimde günümüzde de hakim olan erkek egemen söylem içinde Diotima yeni bir felsefe yapma tarzını öğretir. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz dilerseniz kanalıma abone olabilir, beğeni bırakabilir, diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz.